officially havalimanında sabahlıyoruz. Çok bu Türkiye saati 2, bu da Kazakistan saati 4. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Biraz da böyle etrafı çekerek Azerbaycan'da öğrendiklerimi anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle en önemli şeyi söyleyeceğim. Araba geçiyormuş. Araba bize yol verdi. Tamam. En önemli şey gerçekten öğrendiğim altın değerindeki kural. Bir ülkenin yazılı kurallarına uyabilirsiniz ve bu yazılıdır. Anayasa, yani yasal, hani yasalar. Ama arkadaşlar, insanların zihnindeki kurallara uymak gerçekten dünya en zor şey. Çünkü o insanın zihnindeki kuralların ne olduğunu bilemezsiniz. Yola bakıyor. Kaybolacağız herhalde bugün. Onun da beyni iyi çalışmıyor. Navigasyon cihazım bozuldu. Go down. True. Okay, I'm just saying my Google Maps broke. İkincisi, inanılmaz geleneksel bir ülke. Aşırı geleneksel bir ülke. Buna iyi ya da kötü demiyorum. Bununla ilgili bir kendi kişisel görüşüm var. Ama benim kendi kişisel görüşüm burayla uyumlayacağı için bir şey söylemeyeceğim. Sadece herkesin gelenekleri başkadır yani mesela, ve ben bu gelenekleri sevmek ya da sevmemek zorunda değilim. Ben kendi ailemin geleneklerini de çok seven, tasvip eden bir insan olmadığım için genel olarak hani geleneklerin insanları kısıtlamak ve toplumu böyle daha işte sıkı, daha böyle ne bileyim birbirine kenetlemek için uydurulduğunu düşündüğümden dolayı bazıları güzel olabilir, güzel gelenekleri kenara bırakıyorum. Böyle olduğundan dolayı ben gelenekleri çok sevmiyorum. Özellikle de böyle kadını daha böyle ikinci plana, gölgeye, görünmeyeceği yerlere atıyorsa. O yüzden close. No, it's a little outside close. Okay. Biz bir çözüm bulalım. Bahçeyi açtırdık, böyle oturuyoruz. What did you learn from Azerbaijan? Did you take any lesson? I was just telling what I learned from Azerbaijan. Do you want to hear? No, not right now. Kahve içiyor. Kocam kahvesini bekliyor yani. Daha yeni kalktık, hazırlandık falan. O yüzden şu an şey yapmak istemedi. Dinlemek istemedi. Yorum yapmak istemedi. Biraz ağzına soktum gibi oldu kamerayı. Böyle güzel görünüyormuş aslında GoPro. Neyse. Böyle oturduk, kahvemizi içeceğiz. Biraz oyalanacağız ve yeni ülkemize doğru yola çıkacağız. Gece uçağı, Kazakistan bizi bekler. Şimdi Azerbaycan videosunu bitirmeden önce, çünkü kahvemizi içiyoruz yani. Ben böyle bir Asya'dayken aldığım, her zaman çok sevdiğim americano portakal suyu seçtim. Aşırı mutluyum bu arada. Aşırı lezzetli. Bir kitap okuyorum. Kitapta gerçekten çok güzel. Adını söyleyeyim. Paulo Coelho, Işığın Savaşçısı'nın el kitabı. Buradaki bir şey anlatmak istiyorum size. Altını çizdiğim 2 tane kısım var. Onu. Korkakların gözüne dünya tehditkar ve tehlikeli gözükür. Fazlaca tehlike içermeyen bir hayatın sahte güvenliğini ararlar ve sahip olduklarına inandıkları şeyleri savunmak için tepeden tırnağa silahlanırlar. Korkaklar sonunda kendi hapishanelerin parmaklarını hazırlarlar. Burası beni çok etkiledi. Çünkü ben böyle gezerken herkes bana işte ne güzel cesaret ediyorsun, ne güzel geziyorsun vesaire diyor. Ama aslında ben biliyorum ki benim cesaret ettiğim bir şey yok. Aynı kitapta söylediği gibi dünya bana hizmet ediyor. Her şey çok kötü görünse bile. Çünkü Meksikalıların kendi mitolojilerinde de bu yazar. Der ki bir bebek odası gibi yarattım bu dünyayı, alemleri. Sen orada büyü, güzel yetiş diye. Çünkü Tanrı saf sevgidir, yaratıcı saf sevgidir. O yüzden bir yola çıkarken, bir yere giderken her zaman kendime bunu hatırlatırım. Uzun uzun üstüne düşünürüm. İkincisi de bir ilişkide ciddi sorunların üstesinden gelebildiysen güç günleri anımsayarak zaman harcama. Hayat sınavlarından birini geçtiğini daha düşünüp neşelen.
Uzun süren bir tıbbi tedaviden geçmişsen katlandığın acılar üzerine kafa yorma. Bunun yerine senin iyileşmene yardımcı olan Tanrı'nın lütfunu düşün. Bu da çok önemli ve çok böyle kıymetli benim için. Sebebi de ben bu yola çıkmadan önce biraz böyle anlatayım. Gerçekten çok zor şeylerden geçtiğimi düşünüyorum kendimce. Ama sonra kitapta bir kısım daha var. Diyor ki küçük zaferler seni büyük zafere götürür. Çok zor şeylerden geçtiğini düşünüyor olabilirsin. Ve sonra o zaferi elde ettiğinde neden bu kadar basit bir şey düşünemedim dersin. Onun yerine sadece çözüldüğü için mutlu ol ve huzurla uyu diyor. O kadar güzel bir kitap ki, o kadar ilham veriyor ki ve beni o kadar mutlu etti ki. Burada gerçekten benim için zor diye anlamlandırdığım şeyler yaşamış olabilirim. Çünkü benim için insan ilişkileri zordur. Yani bir yere yürümek, bir yerden bir yere gitmek zor değildir. Ya da işte bir ulaşım sağlamaya çalışmak. Bir çaresi bulunur, yatacak yer bulunur, yenecek yemek bulunur. Hani eğer rızkını verdiyse Tanrı o yemeğin niyetine. Ama bu daha büyük bir şey. Hani her şey insan zihninin içinde ve söylediğim ilk şey geri dönüyor. Yazılı yasalara uymak kolaydır. İnsanın zihnindeki geleneklere, kurallara uymak zordur demem de buradan geliyor. Zor olan şey buydu. Burada insanların zihnindeki gelenekleri anlamaya çalışıp öğrenmek. Ama bu ne demek? Onların gelenekleri zor demek değil. Endonezya'da da zordu. Onlar neye geleneklere uyuyorlar, neyi anlıyorlar, neyi biliyorlar, neyi bilmiyorlar. Çünkü Endonezya'nın dilini anlamıyordum. Malezya'da da zordu. İşte X ülkesinde de zor. Çünkü aslında biz oraya o insanları tanımaya ve onları öğrenmeye gidiyoruz. Böyle çok güzel bir kitap. Eğer okumak isterseniz de adını tekrar söyledim. Işın Savaşçısı'nın el kitabı diye. Gönülden tavsiye ederim. Buradaki bir haftalık yolculuğumda gerçekten öğrendiğim kalpten şeyleri sindirmeme çok yardımcı oldu. Ve ben böyle hayatta öğrendiğim şeyleri sindirmek için zaman geçtiğinde şöyle yaparım. İçimde demlerim ve onun bütün hayatıma yayılmasına niyet ederim. Sizle paylaşıyorum çünkü istiyorum ki sizin de bu güzellik, öğrendiğim şeyler size de bir ilham olsun ve sizin hayatınızda da demlensin. Ve böylece toplum olarak insanları birbirimizi hayatını kolaylaştırmayı, daha az yargılamayı ve zihnimizi kendimize öğretilmiş olan ya da geçmişten gelen bize yorgunluk veren düşüncelerden kurtulmayı, daha güzel günlere yürümeyi öğrenelim diyerek paylaşmak istedim. Kahvemizi içeceğiz. Oradan yavaş yavaş hazırlanıp yolcu. Çantalarımızı aldık. Havalimanına doğru gidiyoruz. İnanılmaz mutluyum. Gerçekten şu son 3 gündür falan bayağı keyfim bozuktu. Hiç yerinde değildi. Hem biraz Daniel'le konuştuk. Böyle bayağı deşarj oldum. Sağ olsun kocam, eşim çok ilham verici bir konuşma yaptı. I was telling we speak and you give me inspiration so I feel more better right now. Bir de Yusuf'la konuştuk. O Bünyamin Netanyahu kanalı. Zaten başka videolarımız da var. O Orta Asya'da bayağı uzun zaman okudu, işte Kazakistan'da ve her yerini biliyor. Ve güzel birkaç bir şey söyledi. Orta Asya ile ilgili değil, hani bana iyi gelecek. Canım arkadaşım sağ olsun. İzlemeyecek videoyu biliyorum çünkü Orta Asya videolarını sevmiyor. Neyse, onun sayesinde daha iyi hissettim. Ve yüzüme gözüme bir can ışık geldi. Tabii ülkeden çıkmanın olacağı verdiği güzel bir şey var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Benim bazı ülkelerle yıldızım barışmıyor. Burası da o yıldızın barışmayan ülkelerden bir tanesi. Daha önce de söylemiştim. Filipinlerle de yıldızım barışmıyor. Kamboçya'yla da barışmıyor. Bu arada otobüse bineceğimiz yere yürüyerek gitmeye karar verdik. Ondan sonra dedik ki yürüyelim. Daha rahat olur. Oradan otobüste direkt havalimanına gideceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. It's green. Aynı geldiğimiz otobüse bindik. Bu arada bu otobüs havalimanına 1.60 manata gidiyor. 28 May'dan kalkıyor. 28 May'dan havalimanına gidiyorsunuz. Havalimanından da 28 May'a kadar geliyorsunuz. Ama 28 May'da metro var. Mevcut, bir daha söylüyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten sadece şunu söylemek istiyorum. Benim Filipinler'de keyfim yerindeymiş. Gerçekten bak, o kadar dünya kadar laf ettiğim ülkede özür dilerim. Bütün Filipin vatandaşlarından da özür dilerim. Yeni levelim burası. Kamboçya'da da keyfim yerindeymiş. Kamboçya burada iyiydi. Sadece fakir olduğu için ben çok zorlanmıştım.
İnsanlar falan çok iyiydi yani. Gezmesi çok rahat, çok güvenli bir ülke. İnsanlar niye hani işte şöyle böyle güvensiz diyor, hiçbir fikrim yok. Bir ay kaldım ve videolara girip izleyebilirsiniz. Gayet güzeldi. Sadece fakir olması beni çok böyle psikolojik bunalıma sokmuştu. Çünkü daha önce hiç fakir bir ülkeye gitmemiştim. Ama var ya, yeni yıldızımın barışmadığı o top ülke burası. Özür dilerim Filipinler kardeşim. Bayıldık hocam şu an. Nereye gideceğiz, ne yapacağız diye plan yapıyor. Hadi bakalım. Pasaport kontrolden geçtik. Bu arada aklınızda olsun arkadaşlar. Eğer uçuşunuzdan 3 saat önce ise pasaport kontrolden geçmenize izin vermiyorlar Bakü Havalimanı'nda. Bizim uçağımızı bayağı sorguladılar. Sonra en son buldular. Dediler ki erken geldiniz. 4 saat var uçuşa. Biz dedik ki hani business lunch'ımız var, oturacağız, yemek yiyeceğiz, zaman geçsin diye geldik buraya dedik. Çünkü adam dedik içeride oturacağız dedik ki dışarıda oturun dedi. Geçirmedim işte. Dedik hani böyle yemek yiyeceğiz falan. They put it in this special wrap. It's smetana? It's cheese. Okay. Peynir. This is called kalbasa syr. Kalbasa syr. Smoked cheese. Cool. It's melted and smoked. So basically, what you have, you remember we were speaking about sanatorium, like it's Soviet Union. They was having, if you have money, you go somewhere to retreat. Soviet style luxury. That's it exactly. This is sanatorium. Stylish. Stylish, because see, it's not super famous cheese, but they put it kind of luxury to wrap actually trying to make. What is this? This good. Bu güzelmiş. Cheese. Normal peynirmiş. Golan cheese. This good, but this is also good, but it's Yeah, it's special. Golan. little bit tension. Yeah, because it's smoked and melted. But all the idea what you eat here, see, It's regular good, white shitty. cheese? Yeah, peynir. Dümdüz anam babam beyaz peynir. It's like feta. It's feta. This one. You need to tell what is different between feta and white cheese. Taste it. You tasted both, you know now it's different. See, it's more fat and more creamy Yeah. when you eat. It's like Yes. butter inside. It is. Bir de More böyle salty. domates suyu vardı. Fikir olarak çok kötü geliyor yani domates suyu içmek ama enfes lezzet. I was telling when you need to drink tomato juice, the idea looks disgusting, but when you drink, it's so tasty. It's a disgusting idea. It's a perfect idea. But if you're not coming this culture, it's the idea to drink tomato juice. It feels a little bit weird. Bizim Türk kültüründe domates suyu içmek diye bir şey olmadığı için bence domates suyunu içmek fikir olarak iğrenç geliyor. Yani niye domates suyunu içeyim ki yemek varken? Hani bir de küçük küçük yenen bir şey. Ama suyu da bayağı lezzetli. Real deal. Bir de böyle şeyler aldık. Bu bayağı güzel bu arada. It's my favorite. I love it. Servelat. What? Servelat. Servelat. It's a type of kalbasa. Most popular. It's like regular salam. You're telling like you have in Turkey regular salad. But we have. But you have only the sucuk and that's it. You were just not tasting. Guest coming. We don't even have home. Why I'm not tested? Because someone not proposed to me to share with me. You Dietka. only feed me with stories about tasting. Dietka, Stories, dietka. not real food. Give me real Turkish food. Ay, Everything I asked you said I was telling you. But bu bayağı güzel bu arada. Dümdüz. Tavuğun içine gözleme koymuşlar. Tavuğun içine gözleme koymuşlar. Tavuğun krebin içine tavuğu koymuşlar ama acilen Türkiye'de biz de yapmaya başlayalım. Harika bir fikirmiş. Anneme söyleyeceğim artık böyle yapsın. Müthiş. Bayıldım.
catch it directly. Yes. Ay. Şimdi Daniel'e gündüz bir soru sormuştum Azerbaycan'dan ne öğrendin diye. Cevap vermeye hazırmış. I was saying that if you talk about lesson, is to realize and found in myself inside what is left of this bullshit post-Soviet shit, like after culture or not the social rules and all this bullshit from post-Soviet, what is make life harder, life, because I thought it's erased, but no. And here is Azerbaijan is more post-Soviet. It's more hard Soviet style, not like Ukraine. And it was like option to find it my soul this and release it. Bye bye. What is left? What it was trying to realize these problems and everything, and to realize how much Ukrainian past is different. And basically, that's why I think this war started because. It is what I was telling you exactly. Like we were holding with us a lot of luggage. See airport. They started directly from Russian, like not even Trying their language, yeah. So what I was telling you exactly same for me. We were holding a lot of luggage with us, but they were super tight, and we don't even start to recognize we were holding with us. But when we arrive, they just boom. Yeah. This tightness opened directly, and this country was telling me, face what do you want from life. Cheers. But I need to tell you something, love. When we meet, you were a little bit, this style, like more no mimic face, and even when you enjoy, you were not showing a lot. But I was thinking you didn't change actually after 1 year marriage. But when we came here, I just saw a lot of joy in your eyes, and you were laughing, smiling, and I saw also your progress. Smetana makes me happy. See? What's different? It's like holy water, you put on me and I start to live. Before, without smetana, I'm just like mummy. I'm just surviving, like standby mode. See? But if you put drip of good smetana to Ukrainian, they start to shine. That's it. Sahneyi terk etmeye gidiyor. Bye bye kocam. Yes. With milk. 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 Gerçekten İnanamıyorum. Yani bu 2 oldu. Zaten 2 tane uçağa bindik. Nereyi boş bulurlarsa oraya oturuyorlar. Buna gıcık oldum Azerbaycan'la ilgili. Yani uçakta biletimizin numarası yazıyor. Değil mi? Oraya oturuverin. Yok. Mesela biz farklı koltuğa oturduk çünkü birisi yerimize oturmuştu. Ayrıca binerken de sorun vardı. Çünkü yine birisi rastgele oturmuştu. Uçağa otobüs muamelesi yapan Azerbaycan halkı. Uçak iniş yapınca böyle etrafını falan her yerini ıslattılar. Sanırım bir havacılık geleneği falan olabilir belki. Hani ilk defa yeni bir uçak firması indiğinde böyle ne bileyim su bile böyle hayırlı olsun, hayırlamak gibi ya da bir ne bileyim onun Orta Asya geleneği olabilir. Ama ışıklar geldi. Evet, alkış. What? Only one time I will make this, but it's first flight. Yes, it's deserved. Herhalde hayırlı uğurlu olsun demektir. Böyle uçak böyle full işte yıkılır uçağa. Yani hayır getirsin diye herhalde.
Çünkü su temizlik demektir. İndik, alkışladılar. Şimdi Kazakistan'a gidiyoruz. İnanılmaz ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Aturay'ın Azerbaycan Airlines'ın ilk uçuşuymuş. O yüzden gerçekten ilk uçuşu. Fotoğraf çektiler, video çektiler. Bir de tatlı mı kek verdiler. It's cake. And he was wanted the cake. Bakın böyle tatlı bir kek verdiler. İnanılmaz tatlı. Ve şu an Azerbaycan Hava Yolları ile Aturay'a uçan ilk uçaktayız. Yeni rotamız Kazakistan. Uçuş. It was 1 hour flight, right? Yeah. 1 hour flight and we will arrive around 2 Kazakhstan hours. Kazakistan saatiyle 2 gibi falan ineceğiz. Böyleli. Kazakistan'a girdik arkadaşlar. Bu arada Daniel'i bir küçük sorgu odasına çektiler. Ondan sonra ben de girdim sıraya. Rusça'da bildiğim tek bir kelime var. Mojna. Mujna. Mojna. O da eş demek. Adam onu sordu. Yes dedim. Onun dışında bildiğim hiçbir şey yok. Daniel dikiliyor. Benim için çeviriyor. Ben cevap veriyorum. Sonra görevli geldi, dedi ki niye dikiliyorsun pasaport kontrolü sırasında? O da dedi ki çeviriyorum, hani Rusça bilmiyor. Ha, turistik geldiniz yani. Evet dedik. Sonra geçtik. İlk izlenen olarak şu an güzel gidiyor diyebilirim. Orta Asya turuna hoş geldiniz. Officially havalimanında sabahlıyoruz. Çok bu Türkiye saati 2, bu da Kazakistan saati 4. Saçma bir saatte indiğimiz için havalimanında sabahlamaya karar verdik. Böyle de bir tane kedimiz var yanımızda. Bir anda Daniel'in koltuğunu almış. Bir şey söyleyeyim, gerçekten kedi sevmeyi özlemişim ya. Dünyanın en güzel hissi arkadaşlar. Yerim. Kocam burada yolculuğumuzu çek ediyor. Bu arada ortak alan boşaldı. Burası, şuradan giriyorsunuz. Güvenlik falan hiçbir şey yok. Şurada prizler var. Dedim ki telefonumu şarj edeyim. Ama kabloların yarısını bağlamamışlar. O yüzden bak orada kablolar falan duruyor. O yüzden prizde elektrik yok. Şarj edemedim telefonu. Burada check-in yapıyorsunuz. Şurası. Ondan sonra şuradan biniyorsunuz. Bu arada uluslararası havalimanı. Buradan da geliyorsunuz bu arada. Bu kadar. Bitti. Orada Giresun Havalimanı'ndan sonra gördüğüm en küçük havalimanı. Yeni yapmışlar. Gerçekten tabi olmasını bekliyoruz. Çok komiğime gitti havalimanı. Taksicinin bizi bıraktığı noktaya bakar mısınız? Giriş buradaymış, öyle söyledi. Tren istasyonuna gidiyoruz. Yani hiçliğin ortasında. Between nothingness. Maybe it's vibe of Kazakistan. Hiçliğin ortasındayız arkadaşlar.